Herkese merhabalar. YouTube kanalım Gülümseten Marifetlere hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımda bu görmüş olduğunuz tığ işi yeni doğan bebek yelek modelinin nasıl yapıldığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Yeleğimize robadan başlayarak ilerliyoruz ve etek ucunda bitiriyoruz. Bir kere de örüp bitiriyoruz. Yeleğim 0-6 aylık yeni doğan bebekler için sayılarını o şekilde ayarladım. Bakın bir yumaktan bu kadar ipim kaldı. İpim bebe yünü 100 gram ağırlığında 340 metre uzunluğunda bir ipti. Kalan miktar bu şekilde. Yani bir yumaktan bu özellikteki bir yumaktan bu yeleğimiz çıkıyor. 2 adet düğme kullandım. Düğmelerimi daha dikmemiştim. Şöyle kenara alayım. Açık halini de sizlere göstermek istiyorum. Bakın şöyle. Gerçekten çok güzel bir model oldu. Mutlaka sizlere de denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi hep birlikte yapımına geçelim. Evet, gerekli malzemelerim böyle bir adet mavi yumak kullandım. İpim bebe yünü orta kalınlıkta. Tığım ise yumuşak düşmesini istediğim için biraz büyük tığ numarası kullandım. 0 numara 2.1 milimetre. Şöyle zincir çektim ben. Uzunca bir zincir çektim. Toplam 68 tane zincirim var. Böyle zincirlerimi sıkı çekmedim. Çok gevşek çektim. Sizler de bu şekilde çekmeye gayret edin. İlk başlarken bu şekilde yapalım. Çok sıkı zincir çekmeyelim. Çekmiş olduğum zincirimi şöyle sizler için ölçüyorum. Tam 30 santim uzunluğunda bir zincir çektim. 68 tane zincir çektim. 30 santim uzunluğunda. Tığıma ipimi dolayarak şöyle 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincirime batarak bir ikili trabzan yaptım. Tekrar yanındaki zincirime batarak 2 defa da çektiğim yukarıya çıktığım ikili trabzanlar yapıyorum. Her bir zincire bir adet ikili trabzan. Tığıma ipimi doladım. Bir sonraki zincirime batarak ikili trabzan yaptım. Bu şekilde 9 tane ikili trabzanım olacak. Her bir zincire bir tane batıyorum. Bakın böyle şuradaki zincirimi de sayıyorum. Trabzan olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yapmış oldum. Sekiz ve 9. Tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 9. 9 tane zincirimi yaptım. Burası benim ön kısmımdan bir tanesi olacak. 2 zincir çekelim. Tığımıza ipimizi dolayalım ve bir sonraki zincirimize batarak ikili trabzan yapalım. Şu an kol kısmına geçtik. Kol kısmında ise 15 tane trabzanımız olacak. Bu şekilde yine her bir trabzana bir kez batarak ilerleyelim. 15 tane ikili trabzana tamamlayalım. Evet, şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 tane ikili trabzanımı yaptım. Burası benim ilk kol kısmı. Şimdi arka kısmını yapacağız. 2 zincir çekelim. Bir sonraki zincirimize batarak ikili trabzan yapalım. Böyle sırasıyla her bir zincire bir tane ikili trabzan batarak ilerleyelim. Ve toplamda yine 15 tane ikili trabzan yapalım arka kısmı için. Evet, arka kısmı için de yine 15 tane ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi tekrar kol kısmına geçiyoruz. Onun ayrımını yapacağız. 2 zincirimi çektim. Sıradaki zincirime batarak ikili trabzan yapıyorum.
yine 15 tane ikili trabzan yapacağız. Sırasıyla her bir zincire bir tane ikili trabzan batarak ilerleyelim. 4 tane yaptım. 15'e tamamlayalım. Evet, 15 tane ikili trabzanımı da kol kısmı için yaptım. Diğer kol için 2 zincir çekiyorum ve şimdi ön kısmının yapımına geçiyoruz. Sıradaki zincirime ikili trabzan, sırasıyla yine her bir zincire bir tane ikili trabzan batarak ilerliyoruz. Buraya da yine 9 adet ikili trabzan batalım. Evet, 9 tane ikili trabzanımı yaptım. 2 4 6 8 9. Şimdi burada biraz fazla zincirim kaldı. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz siz de. Şöyle zincirinizi her zaman fazla çekmeye çalışın. Benim gibi bu şekilde keserek zincirinizi böyle kısaltabilirsiniz. Şimdi buradan sonra 1 2 3 zincir çekerek geriye dönelim. Bu bizim ilk trabzanımız olacak. İkincinin tepesine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Sırasıyla her bir trabzanın tepesine bir tane batarak 2 zincirli kısma kadar ilerleyelim. Bakın yine 2 4 6 8 9 tane ikili trabzanımı tamamladım ve 2 zincirli kısma geldim. Buraya geldiğimde bakın zincirin içine battım. 1 tekrar batıyorum. 2 tane ikili trabzanını yaptım. 2 zincir, tekrar 2 zincirli yuvaya batarak 1 2 tane ikili trabzan yaptım. Yani buradaki 2 zincirli yuvaya batarak 4 tane ikili trabzan yaptık. İkişer ikişer ayırdık. Ortada yine 2 zincir çekmiş olduk. Şimdi ilk trabzanın tepesine batarak ilerleyelim. Her bir trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yaparak yine şu 2 zincirli kısma kadar gelelim. Tekrar 2 zincirli ayrım kısmına geldim. Bakın bu kutucuğu. Buraya 2 tane ikili trabzan batıyorum. 1 2 araya 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Birinciyi yaptım. İkinciyi de yaptım. Bakın bu şekilde. Buralar bizim artma yerlerimiz olacak bu. 2 zincirli kısımlar. Şimdi buradan sonra yine aynı şekilde her bir trabzana bir kez batarak geleceğiz. Bu 2 zincirli kısma geldiğimizde 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan batacağız bu yuvanın içine. Bu şekilde aynı buralarda yaptığımız gibi aynen devam edelim. Evet, ikinci sıramı da bu şekilde tamamladım bakın. Aralarında 2 zincir olan 4 tane ikili trabzan battım. Bakın hep bu şekilde yaptım. Aynı şekilde ilerledim. Bu iki sırada gösterdiğim şekilde. Şimdi 3 zincirli 3. sıraya çıkıyorum. 3. sıramda ise 3 zincirimi çektim. Bu benim ilk trabzanım. O yüzden ikinci trabzana batarak ilerliyorum. Her bir trabzana bir tane ikili trabzan batıyorum. Böyle yine 2 zincirli yuvaya kadar şu köşeye gelelim. Evet, köşeye kadar geldim. Burada bu 2 zincirli yuvaya girdim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Bu sefer bir tane yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Bir tane daha ikili trabzan yaparak bir sonraki
trabzanın tepesine geçerek her bir trabzana bir tane ikili trabzan yaparak ilerliyoruz. Bir alt sırada 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan yapmıştık. Bu üçüncü sıramızda bir zincir, bir tane ikili trabzan, 2 zincir, bir tane daha ikili trabzan yaptık. Şimdi bu şekilde her bir trabzana bir tane batarak şu köşeye kadar gelelim. Evet, şimdi buraya geldik. Buraya da yine aynı şekilde 2 zincirli yuvaya bir tane ikili trabzan, 2 zincir, yine aynı yuvaya bir tane ikili trabzan. Sonrasında her bir trabzana bir tane ikili trabzan. Sonrasında buraya yine burada yaptığımız şekilde aynısını yapacağız. Böyle 8 sıra öreceğiz. Fakat 8 sıra örerken burada yaptığım gibi bir sırada aralarında 2 zincir olan 4 tane ikili trabzan batarken bir sonraki sırada böyle aralarında 2 zincir olan 2 tane ikili trabzan yapacağız. Bir sırada 4, bir sırada 2 tane yaparak bu şekilde ilerleyelim. Bakın bundan sonraki 4. sıramızda şu 2 zincirli kısma 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan yapacağız. Diğerlerine de yine aynı şekilde. 5. sıramızda ise yine aynısını yapacağız. Bakın. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan. Böyle bir sıra böyle bir sıra bu şekilde örerek toplam 8 sırayı tamamlayalım. Evet, sıralarımı tamamladım ben. Şimdi şu önlerin ikisinde burada 21 tane ikili trabzan, burada 21 tane ikili trabzan, şu kol kısmında, bu kol kısmında ve arkada 39'ar tane ikili trabzan mevcut. 39, 39 ve 39 tane ikili trabzan. Bu önlerde ise 21 tane ikili trabzan mevcut. İlk sıradan sonra 8 sıra daha ördüm. Bu 8 sırada artma yaparak ördük. İlk sırada artma yapmamıştık. İlk sıramızla birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra örmüş olduk. Şimdi sizlere ölçü vermek istiyorum bir de. Bakın şu kısımlarından ölçersek eğer tam 11 santim örmüşüz. Şöyle şu kısmını ölçelim. Burası da 9,5 santim. Şimdi modelimizi kurmaya geçeceğiz ve kol kısımlarını ayıracağız artık. 3 zincirimi çektim. Şu an örgümün arka yüzündeyim. Arka yüzünden örmeye başlayacağım. Hem de modelimi kuracağım. Tığıma ipimi doladım. Bu benim ilk trabzanım. İkincinin tepesine batarak ikili trabzan yaptım. Sonrasında tığıma ipimi bir kez dolayarak bir trabzan tepesi atlayıp bir sonrakine ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan. Aynı yere 2 tane ikili trabzan oldu. 2 zincir. Tekrar aynı yere batarak 2 tane ikili trabzan örelim. Yani buraya bir su taşı modelini oluşturmuş olduk. Sonrasında hiç zincir çekmiyoruz aralarda. Tığımıza ipimizi dolayarak bakın bir trabzan tepesi atlayıp bir sonrakinin tepesine ikili trabzan yapıyoruz. Tığıma ipimi doluyorum tekrardan. Bir trabzan tepesi atlayıp bir sonrakine ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı yere tekrar 2 tane ikili trabzan. Yine bir su taşı modelini oluşturmuş oldum. Bakın şu şekilde. Tığıma ipimi doluyorum. Bir trabzan tepesi atlayıp ikinciye ikili trabzan. Tığıma ipimi doluyorum. Bir trabzan tepesi atlayıp bir sonraki trabzanın tepesine su taşı modelini oluşturuyoruz. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı yere 2 tane daha ikili trabzan. Tığımıza ipimizi bir kez dolayalım. Bir trabzan tepesi atlayıp bir sonrakine ikili trabzan yapalım. Böyle şu kısma kadar gelelim. Evet, bu su taşı modellerinden bu ön kısma 1, 2, 3, 4, 5 tane sığdırmış olduk. Şimdi en son
Yine su taşı modelimi yaptıktan sonra bakın burada bir trabzan tepesi kaldı ve de burada 2 zincirli bir kısım var. Tığıma ipimi doluyorum. Bir trabzan tepesi atlayıp şuradaki ayrım yerine 2 zincirli yuvaya battım. İkili trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Sonrasında bakın buraya şu kol kısmını atlıyorum. Buradaki ayrım yerine tığıma ipimi dolayarak orta kısma yuvaya batarak ikili trabzan yapıyorum. Tığıma ipimi bir kez doladım. Bir trabzan tepesi atlayıp bir sonrakine ikili trabzan yaptım. Buraya su taşı modelimi oluşturuyorum. Araya 2 zincir, aynı yere tekrar 2 tane ikili trabzan. Tığıma ipimi bir kez doluyorum. Bir trabzan tepesi atlayıp bir sonrakine ikili trabzan. Burada yapmış olduğum aynı modeli burada da devam ettiriyorum. Şu 2 zincirli kısma kadar modelimizi devam ettirelim. Bir su taşı modeli, bir de trabzan şeklinde böyle ilerleyelim. Evet, bu arka kısmını da tamamladım. Burada kaç tane su taşı modeli oluşturdum? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane su taşı modelini oluşturdum. Aynı şekilde devam ettim. Yine son kısımda yine su taşı modelimi yaptım, tamamladım. Bakın bir trabzan tepesi atlıyorum. Buradaki 2 zincirli yuvaya batarak ikili trabzan yaptım. Yine 1 2 3 zincirimi çektim. Burayı kol kısmını atlıyorum. Tığıma ipimi dolayarak buradaki bakın 2 zincirli kısma yuvaya ikili trabzan battım. Tığıma ipimi dolayarak bir trabzan tepesi atlayıp bir sonrakine buraya su taşı modelimi oluşturuyorum. 2 tane ikili trabzan, aynı yere 2 zincir, tekrar aynı yere 2 tane ikili trabzan. Tığıma ipimi dolayarak bir trabzan tepesi atlayıp bir sonrakine ikili trabzan. Yine aynı modelimizi sıra sonuna kadar devam ettirelim. Şimdi en son su taşı modelimi de yaptım. Tığıma ipimi dolayarak bir trabzan tepesi atladım. Bir sonrakine ikili trabzan yaptım. Burada bir tane daha trabzanım kaldı. Onun da şöyle tepesine batarak bir tane daha ikili trabzanımı yaptım. Bu kenarda da böyle 2 tane. Yine bu kenarda da 2 tane olmuş oldu. Modelimizi tam bu şekilde kurmuş olduk. Yine aynı bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 tane su taşı modelimizi yerleştirdik. Şimdi üst sıraya geçiyoruz. Burası örgümüzün arka yüzüydü, yeleğimizin. Arka yüzünde ilk modeli kurduk. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. 3 zincirle bir üst sıraya geçtim. Ve yeleğimizin ön tarafına geçmiş olduk. Şöyle yeleğimizi şu şekilde bakın. Sizlere göstermek istiyorum. Kol kısımları. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Ön yüzünü ve arka yüzüne dikkat ederek örelim artık. Şimdi ilk trabzanım bu zincirim oluyor. İkinciye tepesine batarak ikili trabzanımı yaptım. Burada tepesine batmayacaktık. Tekrar şöyle sökelim. Bakın burada şu şekilde trabzanın belinden dolanıyoruz. Fakat önden bakın. Şöyle önden beline dolandım. Ve ikili trabzan yaptım. Burada böyle bir kabarıklık oluyor. Sonrasında tığıma ipimi dolayarak su taşı modelinin içine giriyorum. Yine su taşı modelini oluşturuyorum. Yani 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, tekrar aynı yere 2 tane ikili trabzan. Su taşı modelimin içine su taşı modelimi oluşturuyorum. Burada bir farklılık yok. Bakın şöyle. Tığıma ipimi dolayarak bakın burada iki modelin arasında trabzanım var. Bunun şöyle bakın belinden dolanıyorum. Tepesine batmıyorum. Şöyle belinden dolanarak ikili trabzan yapıyorum.
böyle öne doğru kabarık bir şekilde görünmüş oluyor. Tığıma ipimi dolayarak su taşı modelimi oluşturuyorum. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, yine aynı yuvaya 2 tane ikili trabzan. Sonrasında sıradaki trabzanımın tığıma ipimi dolayarak bakın şöyle beline dolanıyorum. Tepesine değil, şöyle beline dolanarak ikili trabzan yapıyorum. Sonrasında su taşı modelimi yapıyorum. Bu şekilde ilerleyelim. Şuradaki 3 zincire kadar gelelim. Evet, bakın modelimi şöyle yaparak geldim. Burada su taşı modelimi de yaptım. Ayrım yerine gelmeden buradaki ikili trabzanımı şöyle yine önden beline dolanarak ikili trabzan yaptım. Burada 3 zincirim var. Bu 3 zincirli kısma bir su taşı modeli yapıyorum. Yani 2 tane ikili trabzan, şöyle 2 zincir, tekrar 2 tane ikili trabzan. 3 zincirli kısma da şöyle bir su taşı modeli yapmış olduk. Sonrasında sırada ikili trabzanım var. Belinden dolanarak ikili trabzan yapıyorum. Ve tekrar su taşı modelimi yaparak devam ediyorum. Böyle ilerleyelim. Yine bu ayrım yerine geldiğimizde yine trabzanlarımızın önden beline dolanarak trabzan yapacağız. Bu ara kısma su taşı modeli yapacağız. Yine trabzanımızın belinden dolanarak aynı modeli sıra sonuna kadar devam ettirelim. Evet, bakın buradaki koltuk altını da yine gösterdiğim şekilde yaptım. Şöyle ilerledim. Yine en son trabzanın belinden dolanarak ikili trabzanımı yaptım ve burada bir tane daha ikili trabzanım var. Onun da tepesine batarak burada bir kenar trabzanı var. Tepesine batarak ikili trabzanımı yaptım. 3 zincirimi çekiyorum. Burası örgümün ön yüzüydü. Şimdi örgümün yani yeleğimin arka yüzüne geçiyorum. Oradan örmeye başlayacağım. Şöyle arka yüzünü çevirdiğimde bakın burada trabzanım var. Bu trabzanımın önden örgünün ön yüzündeyken önden beline dolanmıştım. Örgünün arka yüzündeyken şöyle bakın tığımı arkadan beline dolanarak ikili trabzan yapıyorum. Sonra su taşı modelimi yapıyorum. Yine trabzanıma geldim. Tığıma ipimi doladım. Örgünün arka yüzünü örerken trabzanımın şöyle tığımı böyle önden değil de bakın arkadan böyle beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Su taşı modelimi yapıyorum. 2 zincir, su taşı modelimi yaptım. Şimdi tekrar trabzanıma geldim. Örgünün arka yüzünde trabzanın şöyle arkadan beline dolanarak ikili trabzan yapıyorum. Örgünün ön yüzüne baktığımızda bakın yine aynı şekilde. Örgünün arka yüzünü örerken trabzanın arkadan beline dolanıyorum. Bu ön yüzünü örerken önden beline dolanıyorum. Bu şekilde ilerleyelim. Su taşı modellerimizi yine aynı şekilde su taşı modeli olarak yapacağız. Aradaki trabzanların arkadan beline dolanarak ikili trabzan yapacağız. Örgünün arka yüzündeyiz. Sırayı tamamlayalım. Evet, 3. sırayı da tamamladım. Bakın 1 2 3 sıra model yapmış olduk. Şimdi yeleğimin ön yüzüne geldim. Örgünün yeleğimizin ön yüzündeyken yine ön yüzünde ördüğümüz gibi öreceğiz. 3 zincirimi çektim. Sıradaki trabzanı şöyle belinden dolanarak ikili trabzan yaptım. Önden beline dolanıyorum.
Bu aralardaki su taşı modelinin aralarındaki bu trabzanları yeleğimizin ön yüzündeysek önden beline dolanıyoruz. Arka yüzündeysek eğer bu tarafı örüyorsak arkadan beline dolanıyoruz. Bakın şu şekilde. Öndeysek önden beline dolanarak örüyoruz. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar şu yeleğimizin etek kısmını örmeye devam edelim. Evet, yeleğimin şu etek kısmını tamamladım. Burada kaç sıra su taşı modeli yaptığımı sizlerle saymak istiyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 sıra su taşı modelimi yerleştirdim. Şu an örgümün ön yüzündeyim. Sizlere etek ucu kısmını nasıl yaptığımı anlatacağım. Şöyle. Yine 3 zincirimi çekerek bir üst sıraya çıktım. Buradaki bakın trabzanımın yine önden beline dolanarak trabzanımı yaptım. Tığıma ipimi dolayarak bu şekilde buradaki su taşı modelinin 2 zincirli kısmına aralarına hiç zincir çekmeden 6 tane ikili trabzan yapalım. Beş tane yaptık. Bu da 6. 6 tane bakın ikili trabzanımı doldurdum. Sonrasında tığıma ipimi dolamadan buradaki trabzanın tepesine sık iğne olarak batalım. Tığımıza ipimizi dolayalım. Yine 2 zincirli su taşı modelinin ortasına batarak 6 tane ikili trabzanla dolduralım. İki, 4, 6. Buradaki trabzanımızın tepesine sık iğne olarak batalım. Tığımıza ipimizi dolayalım. Su taşı modelinin içine girerek yine 6 tane ikili trabzan yapalım. Böyle sıra sonuna kadar gidelim. Bakın etek ucuna şöyle bir model çalışması yapmış olalım. Evet, bakın bu şekilde etek ucundaki modelimizi de bu şekilde yapmış olduk. Bakın kenar oyası gibi. Gerçekten çok güzel oldu. Böyle bitirmiş olduk. Size bu uzunluk yeterli gelmezse 1-2 sıra daha örebilirsiniz. Ben 0-6 aylık yeni doğan bebekler için yaptığım için böyle bu uzunluk bana yeterli geldi. Şimdi en son bittiğinde de size yeleğimizin ölçülerini santim olarak vereceğim. En son bakın burada bu şekilde kaldık. Buradan sonra şöyle bir zincir çekelim. İkili trabzanın içine batalım. Böyle trabzanların içlerine sıra başlarındaki bakın şöyle trabzanlarımız var. Şöyle trabzan boşluğumuz var. Bunun içine ikişerli böyle sık iğne olarak batalım. Aynı boşluğa 2 tane sık iğne, bir sonraki boşluğa. Bakın bu şekilde batarak ilerleyelim. Şimdi bakın şu en son kısma kadar geldim. Şöyle her trabzan boşluğuna 2 tane sık iğne yaparak geldim. En son trabzan boşluğuna da 2 tane sık iğnemi yaptım. Şöyle şuradaki bakın tepeye de bir tane sık iğne batalım. 1, 2 zincir çekelim ve buradan geriye dönüyoruz. Sıradaki sık iğnenin tepesine yine sık iğne olarak batıyorum. Bakın şöyle. Böyle geldikten sonra buraya 3 zincir çekelim. 1, 2, 1, 2, 3 ya da böyle 4. sık iğneye batalım. Ne kadar bir düğme dikecekseniz onun genişliğinde bu zinciri çekebilirsiniz. Yine böyle sık iğne olarak ilerleyelim. Ben 2 tane düğme yeri yapacağım.
Düğme kullanmak istemezseniz eğer bağcıkla da yapabilirsiniz yeleğimizi. Yine şu model kısmına başlamadan şuralara bir düğme daha yeri yapacağım. Bunları göz kararı yaptım. Yani kendi istediğim yerlere göre. Yine 3 zincir çektim. 3. sık iğnenin tepesine battım. Şöyle bakalım. Model kısmına kadar geldik mi? Evet, model kısmına kadar gelmişiz. Buradan geriye dönelim. Bu sefer 3 zincir çekiyorum ve geriye dönüyorum. Evet, 3 zincirle geriye döndüm. Tığıma ipimi bir kez doladım. Sıradaki sık iğnenin tepesine batarak 3 ilmeğin üçünü birlikte bir kere de ördüm. Tığıma ipimi doladım. 3 zincirli yuvaya battım. 3 ilmeğin üçünü birlikte ördüm. Aynı yuvaya tekrar battım. 3 ilmeğin üçünü birlikte ördüm. Bu kısımda da çakma trabzan yaparak, yani yarım trabzan yaparak ilerliyorum. Sık iğnenin tepesine geçtim. Bakın tığıma doluyorum. Üçünü birlikte bir kere de örüyorum. Doluyorum. Bir kere de örüyorum. Her bir sık iğnenin tepesine bir tane batarak ilerliyorum. Üç zincirli kısma böyle 2 tane yapıyorum. Böyle sıranın sonuna kadar geldik. Düğme yerlerimizi de oluşturmuş olduk. 2 zincir çekelim. İpimizi burada artık şöyle keselim. Bakın bu kısmını tamamladık. Buraları bizim düğme yerlerimiz oldular. Şimdi şu kısmını da, bu ön kısmını da sadece ister bu taraftan ister bu taraftan başlayabilirsiniz. Sadece sık iğne olarak tamamlayalım. Şu boyun kısmına ben kenar oyası yapmadım. Orayı bıraktım. Sadece şu ön kısımlara yaptım. Şimdi burayı da yapalım. Evet, bakın yeleğimi tamamlamış oldum. Şöyle 2 adet düğme kullanacağım ben. Bunları dikmedim. İğnemi bulamadım. O yüzden şimdilik dikmedim. Bakın bu şekilde olacak görüntüsü. Düğmelerimizi de diktikten sonra gerçekten çok güzel, çok kullanışlı, böyle yumuşacık bir yelek modeli oldu. Bebeklerinize de çok yakışacaktır eminim. Hem kız hem erkek bebekleriniz için bu modeli tercih edebilirsiniz. Şimdi ben sizlere ölçü vermek istiyorum. Şöyle tam modellerden itibaren şöyle koltuk altını ölçtüğümde bakın 24 santim geliyor. Şöyle yukarıdan ölçelim boy olarak. Tam şu kısımdan ölçüyorum bakın. Tam kenar oyasıyla itibariyle 29 santim uzunluğunda bir yelek elde etmiş olduk. Şöyle genişliğini de ölçersek aynı şekilde 27-28 santim falan, şöyle şu etek genişliği. Gerçekten çok güzel oldu. Mutlaka sizlere de denemenizi tavsiye ediyorum. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu şekil videolarımı sevdiyseniz, beğendiyseniz lütfen kalp atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.